Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz para kazanmanın 5 tane yolu. Bunlardan biri her zaman kazandığımız şey maaşlarımız. Yani tam zamanlı istihdamlarımız. Burada bir başkası için çalışırız, zamanımızı satarız, karşılığında para kazanırız. İkincisi ek işimiz veya part-time birinin yanında çalışma. Üçüncüsü pasif gelir. Daha önceki videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi fiziken siz olmasanız da kurduğunuz sistemler, yatırdığınız paralar ya da aldığınız varlıkların siz olmadan kendi kendine size para getirmesi. Yani çabasız para kazanma. Dördüncü girişimcilik. Yaptığınız ek işin zamanla ana işiniz olması ve onu büyütmeniz girişimcilik olarak adlandırılır. En sonunda yatırım yapmak. Kazandığınız paralarla sistem üzerinden aktif varlık satın alımları ile beraber paranızı büyütmek ve yatırımcılık konusunda gelir elde etmek. Şimdi bu 5 tane aşamayı nasıl maksimize edebiliriz? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bu 5 para kazanma yolunun ilk 4'üne odaklanacağız bugün. Bu ilk 4'ünden yeterince para kazandığımızda, para üstünde kontrol sahibi olduğunda kazandığımız fazla paralarla 5. seçeneği yani yatırım yapmayı değerlendireceğiz ve sonunda bahsetmiş olduğum para kazanmanın 5 yolundan ilk 4'üne hızlı bir şekilde odaklandığınızda ve bunu 5. ile taçlandırdığınızda en kısa zamanda finansal özgürlüğünüze ulaşmış olacaksınız. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Bir yerde çalışmak, yani tam zamanlı istihdam. Bildiğiniz gibi bir yerde çalışmak sizi hiçbir zaman zengin etmez. Çünkü firmaların temel amacı olabildiğince giderlerini minimumda tutmaktır. Bunun için de size ödeyeceği parayı sizi minimum şekilde geçindirecek seviyede tutar. Bunun karşılığında bütün zamanınızı, emeğinizi alır. Sadece başkaları için çalışarak ilerlemek zordur. Çünkü kazandığınız para miktarı orada geçirdiğiniz zaman ve kazandığınız maaş kadardır. Özellikle beyaz yakalar için bu durum daha vahimdir. Çünkü yasal saatlerin dışında ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar ayrıca fazla mesai de alamazlar. Diğer tarafta da sizin bütün emeklerinize rağmen bir işveren tarafı vardır. Ve şirketlerde personel giderlerini olabildiğince düşük tutmak isterler. Bu nedenle dediğim gibi başkasının yanında çalışarak zengin olmak gerçekten çok zordur. Ancak bunu lehinize çevirebilirsiniz. Sizler daha önceki videomda bahsettiğim gelir seviyelerinde belirli bir seviyeye gelene kadar tam zamanlı işinizin olanaklarından yararlanabilirsiniz. Bunu şu an temel gelir kaynağınız olarak düşünürsünüz. Bu durumu, bulunduğunuz koşulları maksimize etmek için uğraşırsınız ve sonra da onu daha fazla kazanmak için bir fırlatma rampası olarak değerlendirebilirsiniz. Sonra bu süreçte tam zamanlı işiniz size hem finansal bir güvence sağlar, aynı zamanda sizi yeni mesleki bilgi ve becerilerle donatır, sizin kişisel olarak network sistemler oluşturmanızı sağlar, size verdiği teknik altyapı, bilgi, dışarıdan sağlanan faydalarla sizi kendi mesleğinizde bir üst seviyeye getirir ve onun size sağladığı faydalar sayesinde bu seviyeleri daha hızlı geçmenize yarar. Dediğim gibi bir iş yerinde çalışmanın diğer hiçbir yerde çalışmayla rekabet edemeyeceği kadar önemli faydaları da vardır. Tam zamanlı işinizi temel geliriniz olarak düşünün. Sonra da onu daha fazla para kazanmak için bir fırlatma rampası olarak görün. Çünkü tam zamanlı işiniz terfiler, primler vesaire ek haklarla size sadece maaş avantajları sağlamaz. Aynı anda iş bazında yüksek bilgi, beceri, deneyim gerektiren işler yaratır. Bunu sizi kendi işinizde geliştirmek, kendi piyasanın değerinizi arttırmak için kullanır. Size bir sürü şey öğretmek için bir ton para harcar, sizi eğitimlere gönderir, sizi yetiştirir. Ayrıca bu alanda daha fazla bilgi deneyimin yanında network ve iş bağlantıları elde etmenizi sağlar. Bunlar ancak bir yerde çalışarak elde edeceğiniz avantajlardır. Ve bu avantajlar bireysel olarak çalıştığınızda elde edemeyeceğiniz kadar pahalıdır. Peki tam zamanlı işimizden ne yaparsak gerçekten bu işi kendi zengin hayatımız lehine çevirebiliriz? Öncelikle bulunduğumuz işin şartlarına bakacağız. O şartları ne kadar iyileştirebiliriz? Bu konuda zorlamalar yapacağız. Örneğin en önemlisi uzaktan çalışma imkanı. Çünkü bildiğiniz gibi maaşınız çalıştığınız zamanla sınırlıdır.
Bu nedenle zamanınızın büyük kısmını kapsayan iş yaşamı kendinize ek gelir getirme ya da yaşamınızı finansal anlamda çeşitlendirme ve bilgi sahibi olma konusunda size kısıtlı zaman sağlar. Oysa uzaktan çalışmayla beraber zaman konusundaki kısıt, üzerinizdeki yük ortadan kalkar ve size ciddi bir rahatlama yaşatır. Bence en önemli şeylerden biri tam zamanlı işinizde eğer uzaktan çalışma varsa bu çok önemli bir faydadır. Ve temel geliriniz de buradan olacağı için bu durum size daha fazla zaman özgürlüğüyle kalmaz, aynı anda da çalışma esnekliği de kazandırır. Böylece ek gelir getirme, farklı alanlarda yoğunlaşma gibi şeylere ayıracak zamanınız kalır. Neyse ki daha fazla rekabetçi olabilmek ve yetenekli personelleri bünyesine katabilmek için artık birçok iyi şirket uzaktan çalışmaya yeşil ışık yakıyor. Çünkü bildiğiniz gibi işlerimizin birçoğu için sadece bilgisayar yeterli. Bu durumda hem sizler için hem daha fazla para kazanma konusunda ciddi olarak düşünceler içinde olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Çünkü tam zamanlı işin en büyük handikapı olan para ve zaman kısıtlaması böylece ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca tam zamanlı işinizi ne kadar sevseniz de bir tek işte çalışmanın kendine ait çok ciddi dezavantajları var. Zamanınızın kendinize ait olmamasının yanı sıra bir de maaşınız ne kadar yüksekse patronunuzun ya da işvereninizin sizden beklentisinin o kadar yükselmesi. Bu da bir zaman sonra hayatınızda bazı şeylerin yolunda gitmemesine neden olabiliyor. Bu yüzden de ben sizin yerinizde olsam gelir akışlarımı mutlaka çeşitlendirme yoluna giderim. Böylece daha fazla bunalmayı, psikolojik olarak bıkkınlık duymayı beklemeden istediğim an ya da kendim için doğru zamanda 9-5 işimden ayrılma cesaretine sahip olabilirim. Tam zamanlı işimizi iyileştirme konusundaki en önemli şeylerden biri de zam talep edilmesidir. Finansal geleceği güvence altına alabilmek için ihtiyacımız olan en önemli şey az zamanda daha fazla para kazanmaktır. Şöyle düşünün, bugün aldığınız bir zam bütün bir ömrünüzü dolaylı olarak etkiler. O yüzden de zam pazarlıkları gerçekten çok önemlidir. Şöyle düşünün ki her yıl %1 bile fazla zam alsanız erken emeklilik yılınız 30 yıldan 25 yıla kadar iner. Şöyle düşünün, %1 zam farkı bile erken emeklilik seviyenizi 30 yıldan 25 yıla kadar indirebilecek güce sahiptir. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi bileşik etkinin gücü %1'lerle ortaya çıkar. O yüzden %1 bile size binlerce liraya mal olur. Bu yüzden zam pazarlığı çok önemli bir pazarlıktır. Birçok nedenden dolayı da insanların birçoğu kendi değerinin altında maaşla çalışır ve buna ses çıkarmaz. Yapılan bir araştırma %3 yerine %4 artış alan bir çalışanın eline 20 yıl sonunda bunun borsaya yatırıldığı varsayıldığında 600.000 TL ekstra para kazandığını göstermiştir. Bu yüzden %1'leri lütfen azımsamayın arkadaşlar. Kariyerim boyunca tüm yönettiğim çalışanların neredeyse %10'undan daha azı maaş ya da prim talep etti. Birçoğu bulunduğu seviyeden daha aşağı maaş almasına rağmen hiçbir şey yapmamakla yetindi. Bunun tabii birçok sebebi var. En temel sebebi korku. Bundan sonraki sebepleri de tembellik veya daha birçok karmaşık etken. Her ne olursa olsun sebebi aktif olarak maaş artışlarınızı takip etmek size hızlı bir şekilde finansal özgürlüğünüze ulaştıracaktır. Ömür boyu toplam maaşınız üstünde çok büyük etkileri olacaktır. Evet, anlıyorum, bazı insanlar parayla motive olmayabiliyorlar. Ama yine de ne kadar motivasyonunuz düşük olursa olsun asla parayı masada bırakmayın. Çünkü siz talep etmezseniz ömrünüzün sonuna kadar asla size bu değer ödenmeyecektir. Patronlar açısından bu işe bakarsak patronlar gerçekten çalışanlarının memnun olmasını isterler. O yüzden de fiyatları tam olarak o düzeye göre belirlerler. O fiyat öyle bir düzeydedir ki kişi memnundur, işten ayrılmak istemez, bir sonraki maaş artış dönemini sabırla bekleyecek seviyedir. Bu iş o kadar insan kaynakları tarafından ustalıkla yönetilir ki bu seviye bir sonraki prim veya ikramiye seviyesine kadar kişileri rahat bir şekilde oyalar. Bu söylediklerim size itici gelebilir ama şirketler de böyle para kazanır. Eğer siz tam zamanlı işinizde daha fazla para kazanmak istiyorsanız
O şirkette ne kadar zaman harcadınız, ne kadar fazla mesai yaptınız, ne emekler verdiniz, bunların hiçbir anlamı yoktur. Burada önemli olan sizin yaptığınızdan öte şirketin sizi algılama seviyesidir. Şirket sizi hangi seviyede, hangi pozisyonda, hangi kabiliyette algılarsa size o kadar maaş ödemeyi talep eder. Ancak sizin yaptığınız, patronlarınızın göremediği, kattığınız bir sürü değer vardır. Bunları göstermek ve bu algı seviyesini yükseltmek de size kalmış. Benim tavsiyem şudur. Ben sizin yerinizde olsam bu algı seviyesini değiştirmek için bazı taktik ve stratejilere girişirim. Mesela bir tane klasör kaparım. İçine kendi değerlerimi yazarım. Bu değerlerin piyasadaki karşılıklarını yazarım. İş tanımımı yazarım. İş tanımının ötesine geçen aldığım sorumlulukları ve onların ulaştığı noktaları içine katarım. Rakip firmalardan gelen teklifleri içine koyarım. Yani kısaca aldığım maaştan daha fazlasını hak ettiğimi gösterir her türlü bilgi, belgeyi bu bilgi dosyasının içine koyarım. Bunu direkt patronunuza vermeyebilirsiniz. Ama müzakere masasına oturduğunuzda o maaş konuşmalarına başladığınızda bu dosyayı ortaya koymanız patronunuza şu iki gizli mesajı verecektir. 1. Ben işimde ve konumda hakimim, uzmanım. 2. Bakın görün sizin işletmeniz için böyle bir dosya hazırladım. Ben burada çalışmaya kararlıyım. Burada çalışma konusunda herhangi bir tereddütüm yok. Ancak bana değerimi vermenizi istiyorum. Bunu hem algısal olarak vermelisiniz hem bunu maaşıma yansıtmalısınız. Bu bilgiler sadece sizin ne kadar maaşı hak ettiğinizi ispatlamakla kalmaz aslında. Şöyle bir işveren gözüyle bakarsanız sizin o işte ne kadar kalıcı olduğunuzu, yaptığınız işin, talep ettiğiniz şeylerin nasıl verilere dayandığını, bir konuyu tutup koparma konusunda ne kadar kararlı olabileceğinizi, size nasıl güvenebileceğini, sizin değerinizin var olandan aslında ne kadar yüksek olduğunu, potansiyelinizin onun gördüğünün ötesinde olduğunu, yani işvereninizin bir çalışan konusundaki algılarını baştan sona değiştirecek hale getirebilirsiniz. Böylece sadece o maaş dönemi değil, bundan sonraki tüm dönemlerde sizi daha fazla ciddiye alırlar ve size göre düşünme tarzlarını güncellemek durumunda kalırlar. Yani iş konusunda kısa vadede yapacağımız şey daha fazla zam almak için taktik ve stratejiler geliştirmek üzerine olmalı. Aynı zamanda özlük haklarımızı maksimuma çıkarma, esnek çalışma saatleri, sigorta sistemleri, bizi gönderebilecekleri, aldırabilecekleri maksimum eğitim ve bilgi seviyelerine ulaşmak, tecrübe, iş yaşantısı konusunda daha iyi seviyelere çıkmak gibi kısa vadeli kariyer hedeflerimizi yazmalı ve onun üzerine çalışmalar yapmalıyız. Daha uzun vadede ise bu şirketin bize verdiği olanaklarla beraber özellikle iletişim ağlarına ulaşmalı, bu noktaki network'ümüzü ve çevremizi geliştirmeliyiz. Yeni yetenekler, beceriler, yeni insanlarla kendi iş ağımızı daha mükemmele yaklaştırmalıyız. Böylece durduğumuz yerde hem tam zamanlı işimizi temel gelir seviyemiz olarak kullanabiliriz, hem piyasa değerimizi arttırabiliriz arkadaşlar. Ve bu süreç, bu çalışma süreci aslında ileride kendi kuracağımız girişim için bize bir örneklem olur. Bir şirket nasıl çalışır, neler onu var eder, neler yapılması gerekir? Bu süreçte de şirketin bütün detaylarını öğreniriz ve ileride kendi kuracağımız ek iş veya girişimcilikte orada öğrendiğimiz bilgileri oraya adapte edebiliriz.